Nitekim siz o kavunu yediniz. Ne kadar trajikomik bir cümle değil mi? Nitekim kelimesini o terli atlete, o sokak ağzına bir türlü yakıştıramadık. Önce garipsedik, sonra mizahımıza alet ettik. Peki ama sormak istiyorum. Bu adam gerçekten ne kadar haksız? Bize süslü kelimelerle ikna inşası kuran, sürekli tüketim çağrısı yapan o jilet gibi takım elbiseli dev şirketler de bize her gün aynı tarifeyi üstü kapalı bir şekilde uygulamıyor mu? Sahi bu kavuncunun onlardan ne farkı var? Bugün toplumsal ahlak ikiyüzlülüğümüzü ve rıza kavramını sokağın filozofu meşhur kavuncu üzerinden sorgulayacağız. Düşünsenize dostlar, ıssız bir yolda motorunuzla kendi halinizde gidiyorsunuz. Kafanızda binbir türlü düşünce, kendi rasyonel evreninizdesiniz ve her şey tıkırında. Derken yolun ortasında ekranda gördüğünüz gibi elinde koca bir pala ve alacalı bir kavunla bir adam beliriyor. Normalde adrenalin salgılamanız, gaza basıp oradan kaçmanız ya da polise haber vermeniz gereken bir an bu. Çünkü sahne bir gerilim filminin giriş sekansından farksız. Ama adam o kadar tuhaf, o kadar absürt bir özgüvenle yaklaşıyor ki beyninizdeki o ilkel tehdit algısı kısa devre yapıyor. Adam bıçağı size değil, kavuna saplıyor ve daha siz "Ne oluyor ya, merhaba" bile diyemeden o kocaman sulu dilimi ağzınıza tıkayıveriyor. Ortada sizin tarafınızdan gelen hiçbir talep yok. "Acıktım, kavun satar mısın?" dememişsiniz. İşte bu videonun bizi bu kadar içine çekmesinin, o ekran süresini tavan yaptırmasının sebebi tam olarak bu stüdyo analizlerindeki sıfırdan var olma süreci. Bir hiçlikten, tamamen yoktan var edilen tek taraflı bir ticaret doğuyor o sokağın ortasında. İzlerken gülüyoruz. Çünkü bu kusurlu bir an. Mükemmel bir reklam ajansının elinden çıkmamış. Aynı seviyedeki iki insanın konuşması gibi değil. Adam resmen motorcuya değil, hepimize, bütün evrene bir şeyler anlatıyor gibi davranıyor. Ve içten içe bir ortak taş atma hissiyatı yaşıyoruz. O motordaki çaresiz adam biziz. Kavuncu ise hayatın o saçma sapan dayatmaları. Ama işin felsefesi o kavun boğazdan aşağı indikten sonra başlıyor. Adamın o meşhur savunmasını, arkamda gördüğünüz o efsanevi repliğini hatırlayın. "Kavunu aldın ve bunun bedava olduğunu mu düşünüyorsun?" Burada kavuncunun yaptığı şey aslında muazzam bir manipülasyon ve felsefi bir safsatadır. Biliyorsunuz, kelimeler dünyayı algılayışımızı şekillendirir. Ludwig Wittgenstein'ın dediği gibi, "Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır." Kavuncu da kendi dünyasının sınırlarını kendi kelimeleriyle çiziyor. Kendi yaptığı bu emrivakiyi o kadar masum bir kelimenin, ikram kelimesinin arkasına saklıyor ki gerçekten saygı duymamak elde değil. Hatta işi bir adım öteye taşıyıp burada gördüğünüz gibi bu kelimeyi kendi meşrebince sözlüğe yeniden yazıyor. İkram, müşterinin alması için tattırılan bir ürün. Ne kadar saf, ne kadar tehlikeli bir tanım. İkram dediğiniz şey karşılıksızdır. Anadolu kültüründe misafire gönülden verilendir. Ama o bu kelimenin içini boşaltıp tamamen ticari bir tuzağa dönüştürüyor. Siz o an rızanız dışında bir şey çiğnemek zorunda kalıyorsunuz. O ise size ikramı kabul eden müşteri rolünü zorla giydiriyor. Rızanız siz daha ne olduğunu anlamadan o bıçağın ucunda adeta imal ediliyor. İşte asıl can alıcı nokta. Asıl felsefi yüzleşmemiz tam burada başlıyor. Bizler toplumsal olarak bu adamı izlediğimizde fotoğraftaki o "kavunlar gökten inmez" diyen atletli, göğüs kılları dışarıda adamı gördüğümüzde hemen etiketleri yapıştırıyoruz. Uyanık diyoruz, fırsatçı diyoruz, sokak dolandırıcısı diyoruz. Bunu söylemek çok kolay. Çünkü eylem kaba, sokağın ortasında, filtresiz ve estetikten çok uzak. Toplum estetik olmayan her suça kolayca parmak sallar. Peki ya bu eylem klimalı, devasa camları olan bir plazada yapılsaydı? Hayal edin. O atletli adama jilet gibi İtalyan kesim, lacivert bir takım elbise giydirelim. Yüzündeki o sokağın tozunu taşıyan sırıtışı silelim. Yerine profesyonel, güven veren bir networking tebessümü yerleştirelim.
Elindeki o çizgili kavunu alıp yerine ilk 30 gün tamamen ücretsiz yazan parıntılı bir abonelik paketi koyalım. Bıçak yerine de altı çizili süslü kelimelerle 8 puntoluk gizli maddelerle dolu ışıl ışıl bir kullanıcı sözleşmesi verelim eline. Ne değişti? Size yemin ediyorum dostlar, felsefi ve ahlaki temelde hiçbir şey değişmedi. Eylem aynı eylem. Rızanın imal ediliş biçimi aynı. Tuzağın mantığı birebir aynı. Ama biz o takım elbiseli kavuncuya dolandırıcı demiyoruz. Ona agresif büyüme stratejisi izleyen dahi pazarlamacı diyoruz. Onun yaptığı zorbalığa ekosistem diyoruz. Nietzsche'nin efendi ve köle ahlakı diye bas bas bağırdığı şey tam olarak budur işte. Ahlak gökten inen değişmez, kutsal kurallar bütünü değildir. Ahlak çoğu zaman gücü elinde tutanların kendi eylemlerini meşrulaştırmak için yazdığı bir kurgudur. Güçlü olan yani kurumsal şirket kendi dayatmasını hukuki bir sistem olarak yutturur. Zayıf olan yani sokaktaki kavuncu aynı şeyi yaptığında ise bu kaba bir suç olur. Güçlü olanın avukat orduları, algoritmaları ve onay kutucukları vardır. Kavuncunun ise sadece o sokağa yankılanan tuhaf nitekim kelimesi vardır. Ekranda gördüğünüz o elindeki bıçakla tabii diyerek motorcuyu nasıl sindirdiğini, nasıl bir tahakküm kurduğunu hatırlayın. Büyük şirketler de hakkımızı aradığımızda, itiraz ettiğimizde bize çağrı merkezlerindeki o soğuk, otomatik, tabii efendim anlıyorum ama sözleşme gereği iptal edemiyoruz sesleriyle birebir aynı sindirmeyi, aynı tahakkümü uygulamıyor mu? Noam Chomsky'nin o ünlü rıza imalatı kavramını duymuşsunuzdur. Chomsky, modern toplumlarda kitlelerin zorla değil, ikna illüzyonuyla yönetildiğini anlatır. Yani rızanız sizden habersizce, arka planda usulca üretilir. Akıllı telefonunuza indirdiğiniz o sosyal medya uygulamalarını düşünün. İndirmek bedava, girmek bedava. Tıpkı o bıçağın ucundaki dilim kavun gibi telefonunuzun ekranına usulca bırakılıyorlar. Siz o renkli, ışıltılı dijital dünyada kaybolurken size devasa bir hizmetin ikram edildiğini sanıyorsunuz. Oysa siz o platformda vakit geçirdikçe, o sonsuz kaydırma ekranlarında kayboldukça aslında kendi kişisel verilerinizi, alışkanlıklarınızı ve hayattaki en değerli şeyinizi, zamanınızı ve dikkatinizi bedavaya satıyorsunuz. Kavuncu ürünü ağzınıza tıktıktan sonra yedin ama diyerek rızanızı geriye dönük yaratıyordu. Teknoloji devleri de uygulamayı her gün saatlerce kullanıyorsun, sözleşmeyi de okumadan onayladın diyerek aynısını yapıyor. İkisi de özgür iradenizi hackliyor. Hatta kavuncunun vizyonu sadece ürün satmakla da sınırlı kalmıyor. Tüketim kültürünü bile dikte etmeye cüret ediyor. Şu şahane cümleye bir bakın. Kavun çayla yenmez, içilir. Adam sadece size zorla mal satmıyor. Aynı zamanda o malı nasıl tüketmeniz gerektiğini, işin raconunu da belirliyor. Bu size çok tanıdık gelmiyor mu? Dev markalar bize sadece bir telefon, bir tişört ya da bir bardak kahve satmazlar. Bize bir yaşam tarzı, bir statü, bir tüketim ritüeli satarlar. Fransız sosyolog Jean Baudrillard'ın Tüketim Toplumu eserinde anlattığı gibi biz artık nesnelerin kendisini değil, onların temsil ettiği işaretleri tüketiyoruz. Şirketler, bu kahve şu şekildeki bir bardakta, şu isimle içilir. Bu marka telefonla ancak böyle aynadan havalı fotoğraf çekilir diyerek ritüeller yaratır. Kavuncu da sokağın ortasında kendi markasının ritüelini yaratıyor. Benim kavunum çayla yenmez diyerek adeta bir marka elçisi gibi kendi ürününün kültürünü inşa ediyor. Gerçekten inanılmaz bir manipülasyon yeteneği. Şimdi ekran başındaki dikkatli felsefe dostlarımın o haklı, isyankar sesini duyar gibiyim. Ortak bir taş atma hissiyatıyla eminim bana şunu söylüyorsunuz. Her şeyi çok güzel bağladın. Kapitalizm falan harika da en kritik noktayı atlıyorsun yahu. Bu kavuncu denen adam işin sonunda gidip motorcunun anahtarını çalıyor. Adamı ıssız yolda resmen rehin oluyor. Şirketler gelip cebimizden arabamızın anahtarını mı alıyor? Bu bildiğin adam kaçırmaya, gaspa girer. Çok ama çok haklısınız. Videonun absürt bir komediden çıkıp
buz gibi bir gerçekliğe, bir suça dönüştüğü an tam da orasıdır. Anahtarın alınması işi felsefi bir rıza tartışmasından çıkarıp fiziksel bir hürriyeti kısıtlama noktasına getirir. Ve evet, dev alışveriş siteleri veya çalıştığınız banka gelip evinizin kapısını üzerinize kilitlemez. Cebinizdeki araba anahtarını zorla almaz. Ama çağımızda, bu dijital illüzyonlar çağında anahtar nedir? Bir insanın anahtarı gerçekten sadece cebinde taşıdığı tırtıklı bir metal parçasından mı ibarettir? Sizi çıkması neredeyse imkansız olan labirentlere sokan o abonelik sistemlerini düşünün. Üye olmak tek tık, hayatınıza sokmak saniyeler sürüyor. Peki ya iptal etmek? İptal etmek için 40 takla atıyorsunuz. Neden o iptal tuşu hep siyah bir arka plan üzerinde, okunması imkansız gri bir renktedir? Neden saatlerce çağrı merkezlerinde bekletilirsiniz? Neden karşınıza sürekli "emin misiniz? Sana özel şu teklifimiz var" diyerek duygu sömürüsü yapan pencereler çıkar? Biz literatürde bunlara karanlık tasarımlar diyoruz. Ve bu tasarımlar sizin o dijital mekandan çıkış anahtarınızı bilerek, kasten ve ustaca saklıyor. Veya gece yarısı yatağınızda sadece 5 dakika bakıp uyuyacağım diyerek elinize aldığınız telefonun başında algoritmaların sizi 2 saat boyunca esir almasını düşünün. O an zihninizin, zamanınızın ve özgür iradenizin anahtarı çoktan ele geçirilmiş durumda değil midir? Siz o uygulamadan çıkmak istersiniz ama beyninizin dopamin sistemi hacklendiği için çıkamazsınız. Kavuncu sizin motorunuzu çalıştırıp fiziksel olarak gitmenizi engelliyor. Şirketler ise zihninizi bulandırıp o uygulamadan çıkmanızı engelliyor. Biri fiziksel rehin alıyor, diğeri zihinsel ve dijital rehin alıyor. İkisinin de günün sonunda o tahsilatı yaptığı, sizden çaldığı şey aynı. Sizin hayat enerjiniz, paranız ve zamanınız. İşte bu yüzden hepimiz gündelik hayatımızda biraz filozof olmak zorundayız. Karşımıza çıkan her komik videonun, izleyip güldüğümüz her absürt olayın altında aslında kendi hayatımızın, içinde debelendiğimiz sistemin kusurlu bir yansıması yatıyor. Daha önce Truva atından beri işlenmiş, hediye görünümünde tuzak konseptinin sokağa uyarlanmış, güncellenmiş bir halini izliyoruz. Biz bu kavuncuya gülerken aslında içten içe bizi her gün sömüren o devasa düzene taş atıyoruz. Kavuncu bizim o anki günah keçimiz oluyor. Bir dahaki sefere size ikram adı altında sunulan o bedava tekliflere, "İlk ay bizden" diyen o parıltılı butonlara basarken gözünüzün önüne mutlaka bu kavuncu gelsin. O beyaz atletini, o sarsılmaz özgüvenli gülüşünü, elindeki o koca bıçağı ve nitekim değişini hatırlayın. Kendinize şunu sorun: şu an kendi özgür irademle, kendi rızamla mı bu kavunu yiyorum, yoksa sistem anahtarımı çoktan cebimden aldı mı? Hayatı sorgulamaktan, o görünmez sözleşmelerin alt metinlerini okumaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü düşünmeyi bıraktığınız an birinin bıçağın ucunda size uzattığı o kavunu yemek zorunda kalırsınız. Anlam arayışında bu hafta kavun yedik, hep beraber anahtar aradık. Yeni videolarda hayatın diğer absürt gerçekliklerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.